Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün fayansta kod nasıl alınır? Böyle bir oda başlamak isterseniz bu nasıl kod alacaksınız? Onu size anlatmaya çalışacağım. 30'a 60 fayans var. Örneğin fayansınızı böyle döşeyeceksiniz. Örnek verin, böyle döşeyeceksiniz. Şimdi burada nasıl o şekil başlayacaksınız? Size onu anlatacağım. Şimdi öncelikle ben 4 tane fayans zaten bu şekil yere koydum. Bu 4 tane tüm fayans tam 120 yapıyor. Yani 1 metre 20 santim. Şimdi duvara böyle dayayın. 1 metre 20 böyle alın. Bir tane çizgi çekin. Şurada da 1 metre 20. Ondan sonra kapıya nasıl gelecek ona bakın. Şimdi bu kapıda 90, yani 3 tüm daha geliyor. 6 santim. 6 santim parça kapıya geliyor. Yani 6,5 santim, 6 santim. Yani şu kapıya 6 santim geldiği için iyi bir şey değil o. Yani güzel değil. Yani görünüş olarak güzel gözükmüyor zaten. Şimdi bunu nasıl yapacaksınız? Size onu da iyice anlatayım. Mehmet yaklaş. Şimdi bu fayanslar bu 30'a 60 ya. Örneğin şimdi bize 6 santim geldi. 6 santim. Bu fayansın yarısı 15. Şimdi onu kafanızda tutun. 15 santim. Yani şimdi Mehmet yaklaşsana bir. Biz dedik ya 15 santim. 30'un yarısı 15. Buraya yazıyoruz. 6 santim de kapıya doğru gittiği için 6'nın yarısı 3. 3'ü de 15'e ekleyip 18 santim ile karşı duvardan başlıyorsunuz. Karşı duvardan 18 santimle başlıyorsunuz. O zaman kapıya da otomatikman 18 santim gidiyor. Yani şöyle işte burada 18 santim, bak 18 santim yapıyoruz. Ondan sonra burada da 120, bir 120 daha. Ha. 60, yani şöyle, o zaman şuraya hesaplayayım daha iyidir. İyice aklınıza girecek. Böyle 60. O zaman buraya da bakın 18 santim geldi. Yaklaştırın. 18 santim. Yani bu karşı tarafta 18 santimle başlıyorsunuz. Böylelikle parçayı, o 6 santimi yok etmiş oluyorsunuz. Böyle büyük parçalara sahip oluyorsunuz. Şimdi bir de şöylemesine bir bakalım. Böyle de yapılacak. Şimdi böyle de 120. Örneğin duvara tüm dayıyoruz. Örnek veriyorum onu. Böyle devam ediyoruz. 120. Burada da 19 santim. İsterseniz yani şöyle yapın. Oradan tüm başlarsınız. 19 santim parça atarsınız. Ama istiyorsanız 19 santim dedik. 19 60 santim ya. 19'un yarısı 8,5. Yok pardon, 9,5. 8,5 nerede çıktı? 9,5. 60 yarısı 30. 9,5'u daha ekliyorsunuz. Ediyor bu 39,5. 39,5. Bir seferde hem sağdan hem soldan 39,5 yapmış oluyorsunuz. Burada da 18, arkada da 18. Bir sefer bu şekil paylaşımları yaptıktan sonra ondan sonra bu ipleri çekmeye başlıyoruz. Şimdi biz dedik ki 18, bütün daha 48.
48'e bir tane böyle çizgi atın. Buraya. Bir de buraya. Şimdi 48. Şimdi bunu da sıkıştırayım. Hem de iyice. Lovarı bazen öyle heyecanlanıyorum. Size kusura bakmasın. Ha, 48'in üstüne ipi çektik. Şimdi iyi ben sıkıştıramadım ama siz de şey yaparsınız. Ha, 48. Şimdi o diğeri de 39,5'tu değil mi Mehmet? Heh. Buraya da 39,5 yapacağız. Bir tane böyle. Bir tane de buraya. 39,5. Tamam. Zor. Şimdi arkadaşlar aynı şekil dedik ya buradan işte şu baştan ve şu baştan birinci seferin kodunu aldık. Bir de şöyle uzunlamasına bir kod aldık. Şimdi aslında en önemli olan yere geleceğiz. Hani bu diyor püf nokta. Şimdi size onu göstereceğim. Ya bu şimdi geometride asıl geometri bilenler bu işi biliyor. Ben şimdi size onu anlatacağım. Nasıl oluyor? Şimdi şuradan hani bu tam köşeli mi diye ona bakacağız. Buradan 120'yi alın. Yani şu ipten buraya kadar 120'yi alın. Bu birinci çizgi. İkinci çizgi ise böyle. Buradan da 160 alın. Bu da 160'ın birinci çizgisi. Ondan sonra böyle koyuyorsunuz 2 metre. Yani Mehmet kameraya yaklaştır. Bak çizgi tam 2 metre. Yani buradan köşe bir de burası. Yani tam bu köşe. 2 metre. Yani demek ki duvar düzgün. Şimdi yani köşe yani bu duvarlar değil de biz sadece ipin gerçek ölçüsünü bulduk. Yani ipten yani doğru duvarını takıldım. O kadar heyecanlandım ki kusura bakmayın. Yani biz duvara uymadık. Yani biraz duvara uyduk, biraz duvara uymadık aslında. Bizim gerçek işlemimiz iptir. Hani ipe uydurmak için bu işlemi yapıyoruz. Doğru mu değil mi diye. Daha küçük alanlarda örneğin hani bu işi yaptığımız bu köşe var ya hani bu böyle. 1.60'a 1.20 yaptığınız zaman 2 metreyi buluyorsunuz. 1 metreyi de bulmak için hani daha dar alanlarda bulmak için 80 ile 60 yaptığınız zaman 1 metreyi buluyorsunuz. Yani her ölçüde çarpı 2. 60 yani şurada da bak şöyle yapak o zaman ki hani daha dar alanda diyelim. Şimdi bu 60 bu da 80. Hani dedik ya 1.60 yapmıştık ya önceden 2 metrede bulmak için.
İşte hepsi çarpı 2 olacak. Kaydı. İşte burada. Tamam mı, evet orası. Bir bak. Heh. Şimdi tamam, bu şekil göster. Ha. Şimdi göster. Bak 1 metre, bir de orası da tam. Yani böyle olduğu zaman demek ki şey doğru. Hani işlem doğru. Ondan sonra tabii ki fayansınızı yapabilirsiniz. Ondan sonra devam edersiniz. Hani nasıl başlayacaksınız? Örneğin şu fayansı isterseniz arka taraftan başlarsınız. İsterseniz ilk tümünüzü böyle atarsınız. Mehmet yaklaştır. Bir fayansınızı böyle koyarsınız. İpi böyle çekilmiş şekilde, ondan sonra böyle döşüp gelirsiniz. Yani ondan sonra böyle yavaş yavaş arkaya doğru gelirsiniz. Ama bu amatör bir insan için, tabi ustalar da duvardan başlayıp geliyorlar. O işi toplamak için zaten yapıyorlar. Siz de ilk başta böyle ortada tümleri vurursunuz. İkinci gün gelirsiniz, burada komple de yeri yapıştırırsınız. Ama burası fayans olmuyor, onu da bilin. Çünkü ben bu konu hakkında çok soru geldi. Bayağı bir yorum geldi arkadaşlar. 2-3 sefer anlattım videolarda. Pek iyi anlayamadılar. Ama bir sefer yani %100 anlattığımız zannediyorum belki. İnşallah anlamışsınızdır. Yani bu işlem bu kadardı. Anlattık. Hepiniz lütfen kanalıma abone olun, like atmayı hiç unutmayın. Bir de arkadaşlara önerin. Yani öğrenmek isteyen arkadaşlar varsa hepsi gelsinler. İnşallah daha çok yardım etmeye çalışacağız. Bir de hani geçen sefer de ustalarımdan yardım istemiştim. Bu sefer de yine söylüyorum. Hani yaptığınız işi videolarını çekin, bana gönderin. Ben kanalda yayınlayacağım. Biri yazmıştı bana, dedi ki parayla mı yapıyorsun? Yo, ben bunu ücretsiz, yani para niye talep edeyim ki? Böyle bir şey yok. Siz bana videolarınızı yollayın. Nasıl kesim taktikleriniz varsa onu gönderin. Belki bir arkadaşımız için sizin taktiğiniz daha çok kolay olabilir. Onlar da öyle öğrensinler. Yani böyle yani güzel bir aile olmaya çalışacağız inşallah. Hepiniz Allah'a emanet olun. Saygılar.